İstanbul'un eski semtlerinden birinde yükselen büyük üniversitenin bahar döneminin ilk ders günüydü. Kampüs, rengarenk çiçeklerin açtığı ağaçlarla süslüydü. Çimlerde oturan öğrenciler, kahkahalar ve kitap sayfalarının hışırtısıyla birleşiyor, gençliğin enerjisi havaya karışıyordu. Elif, sabah namazını kıldıktan sonra ağırbaşlı adımlarla kampüse girmişti. Uzun, lacivert pardösüsü, beyaz sade çantası ve başındaki açık mavi şalıyla kalabalığın içinde dingin bir nehir gibi akıyordu. İçinde daima taşıdığı huzur, yüzüne yumuşak bir tebessüm olarak yansıyordu. Onun için üniversite, sadece derslerin görüldüğü bir yer değil, aynı zamanda Allah'ın yarattığı kulları daha yakından tanıyacağı, sabır ve hikmetle iletişim kuracağı bir imtihan meydanıydı. Elif, çevresine bakarken içinden "Ya Rabbi, beni nefsime uydurma, kalbimi daima senin rızana bağlı kıl" diye dua etti. Sınıfa girdiğinde sıraların çoğu dolmuştu. Çantasıyla ön sıralardan birine geçti. Not defterini çıkardı, kalemini hazırladı. Birazdan başlayacak olan psikolojiye giriş dersini merakla bekliyordu. Aynı sırada kapıdan içeri Deniz girdi. Siyah kot pantolonu, lacivert tişörtü, hafif dağınık saçları ve gözlerindeki keskin bakışlarıyla dikkat çekiyordu. Elinde kalınca bir kitap vardı. Nietzsche Çeçen'in "Böyle buyurdu Zerdüştü." Kitabı parmaklarının arasında sallayarak yürüyordu. Arkadaşları onu görünce el salladılar. Ama Deniz pek aldırış etmeden sınıfta boş bir yer aradı. Gözleri ön sıralara takıldı. Elif'in yanında boş bir sandalye vardı. Hiç düşünmeden oraya yöneldi. "Boş mu?" diye sordu kısa bir ses tonuyla. Elif başını kaldırdı. Bakışları kısa bir anlığına Deniz'in gözleriyle buluştu. "Boş, buyurun" dedi, nazikçe kenara çekilerek. Ders başlamadan önce kısa bir sessizlik oldu. Deniz defterini çıkarmadı, kitabını açtı. Elif dikkatle tahtaya bakarken, göz ucuyla yanındaki kitabı fark etti. Nietzsche Çeçen'in adını görünce kalbinde küçük bir sızı hissetti. Fakat önyargıyla yaklaşmamaya karar verdi. Dersten sonra hoca grup ödevi vereceğini söyledi. Rastgele isimler söyleyerek öğrencileri eşleştirmeye başladı. Listeye bakarken dudaklarının arasından çıkan kelimeler sınıfta yankılandı. Elif Yılmaz ve Deniz Arslan. Bir an sınıfta küçük bir mırıldanma oldu. Elif hafifçe başını eğdi. "Kısmet" diye düşündü. Deniz ise kaşlarını kaldırarak Elif'e baktı. "Sanırım kader bizi yan yana oturtmakla kalmadı. Ödev de ortakmış." Elif hafifçe gülümsedi. "Öyle görünüyor." O andan itibaren ikisinin yolları kesişmişti. Ders çıkışında kampüsün kütüphanesine geçmeye karar verdiler. Masaların arasında sessizlik hakimdi. Elif defterine notlar alıyor. Deniz ise ödevle ilgili kaynakları araştırırken arada felsefi yorumlar yapıyordu. "Biliyor musun Elif?" dedi Deniz, sesini alçaltarak. "İnsan ruhu dediğimiz şey bana göre sadece beynin karmaşık bir işlevi. Yani ortada metafizik bir şey yok. Hepsi biyoloji, hepsi kimya." Elif kalemini bırakıp gözlerini ona çevirdi. Bakışları sert değildi. Tam aksine yumuşak ama kararlıydı. "Sen öyle düşünebilirsin Deniz. Ama ben her nefeste Rabbimin kudretini hissediyorum. Kalbim atarken, bir çiçek açarken, hatta bu sohbeti ederken bile." Deniz dudaklarında alayla karışık bir tebessümle başını iki yana salladı. "İşte, tam da bu yüzden seninle sohbet etmek ilginç olacak." Elif içinden hafif bir dua geçirdi. "Ya Rabbi, kalpler ancak senin elindedir. Onu hidayetine erdirmek senin kudretindedir." Kütüphanedeki ilk gün, ödev üzerine yaptıkları konuşmalar uzadıkça uzamış, İkisi de zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştı. Elif defterine özenle notlar alırken, Deniz kaynak kitapların kenarına kısa cümleler yazmayı tercih ediyordu. Bir süre sonra Elif onun yazdıklarına göz ucuyla baktığında satırların felsefi sorgulamalarla dolu olduğunu fark etti.
İnsanın anlam arayışı, aslında kendi varoluşunu kabullenemeyişidir, diye yazmıştı Deniz bir kenara. Elif hafifçe gülümsedi. Düşüncelerin ilginç, dedi sessizce. İlginç değil, gerçek, diye karşılık verdi Deniz. Sonra gözlerini onun defterine çevirdi. Elif'in sayfasının üstünde kocaman bir cümle yazılıydı. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Deniz kaşlarını çattı. Bu senin cevabın mı? Elif kalemini bırakıp ona döndü. Hayır, bu benim gerçeğim. Aralarında anlık bir sessizlik oldu. Kütüphanenin sessizliğinde sadece saat tiktakları işitiliyordu. Deniz, Elif'in gözlerindeki sükuneti gördü ve istemsizce içine bir merak düştü. Onu farklı kılan neydi? Neden bu kadar huzurluydu? Ertesi gün dersten çıkınca Deniz, Elif'in koridorda tek başına yürüdüğünü gördü. Yanına yetişti. Kütüphaneye gidiyor musun? Evet, biraz araştırma yapacağım. O zaman beraber gidelim. Elif şaşırmıştı. İlk günden beri yanına bu kadar kolay yaklaşacağını tahmin etmemişti. Yine de mesafesini koruyarak yürümeye devam etti. Kütüphaneye girdiklerinde kalabalık masalar doluydu. Deniz hızlıca bir masa bulup oturdu. Elif de karşısına geçti. Çalışmaya başladılar ama kısa sürede konu derslerden çıkıp hayata geldi. Deniz, dünyadaki adaletsizliklerden söz ediyordu. Eğer gerçekten bir tanrı varsa, neden bu kadar acı, savaş, açlık var? Elif derin bir nefes aldı. Belki de hayatı sadece bu dünyadan ibaret sandığın için böyle düşünüyorsun. Bizim için dünya bir imtihan yeri. Sonsuzluk ise ahirette başlıyor. Deniz, kaşlarını kaldırarak dudaklarını büzdü. İmtihan. Herkes aynı şarta sahip değil ki. Kimisi zengin doğuyor, kimisi açlıktan ölüyor. Bu nasıl adalet oluyor? İşte tam da bu farklılıklar yüzünden imtihan anlam kazanıyor. Önemli olan sahip olduklarınla ne yaptığın. Zengin isen paylaşman, fakir isen sabrın seni imtihan eder. Deniz cevap veremedi. İçinde bir şey kıpırdadı. Ama hemen susturdu o sesi. Mantık arıyorsam bana yetmedi diye düşündü. Yine de Elif'in sakin tavrı onu öfkelendirmiyordu. Aksine daha çok meraklandırıyordu. Bir hafta sonra ödev için buluştuklarında yağmur yağıyordu. Kampüsün bahçesindeki ağaçlardan damlalar süzülüyor. Taş yollar ıslanmıştı. Elif şemsiyesiyle yürürken, yanına aniden Deniz geldi. "Benim şemsiyem yok," dedi gülümseyerek. Elif bir an tereddüt etti ama sonra şemsiyeyi biraz yana kaydırdı. İkisi aynı şemsiyenin altında yürüdüler. Deniz, yağmurun sesi eşliğinde ona baktı. "Sen hiç sıkılmıyor musun? Sürekli aynı şeyleri yapmak, ibadet etmek, kurallara uymak." Elif, gözlerini yere indirerek huzurlu bir ses tonuyla cevapladı. "Bilakis, ibadet bana özgürlük veriyor. Çünkü nefsimin kölesi olmuyorum." Bu cümle Deniz'in zihninde yankılandı. Bir süre sessiz yürüdüler. Elif şemsiyeyi biraz daha yana kaydırdı. Omuzları ıslandı ama Deniz'i rahatsız etmemek için ses etmedi. Deniz bunu fark etti. İçinde garip bir sıcaklık yayıldı. O günden sonra aralarındaki ödev buluşmaları daha sık olmaya başladı. Dersleri bahane ediyor. Ama sohbetleri hep uzuyordu. Elif, kendi sınırlarını koruyor. Deniz ise bu mesafeye rağmen yanında olmaktan hoşlanıyordu. Farklı dünyaların çocuklarıydılar. Elif'in kalbi Allah'a bağlıydı. Deniz'in aklı ise sürekli sorguluyordu. Ama bir şekilde birbirlerinin yanında huzur buluyorlardı. Ve Deniz, ilk kez kendi kendine şunu düşündü. Belki de onunla geçirdiğim vakit bana yetiyor. Belki aşk, inançtan bağımsızdır. Ama yanılıyordu. Çünkü çok geçmeden aşklarının önüne koca bir duvar çıkacaktı. Bahar, kampüsün dört bir yanına rengarenk çiçekler serpiştirmişti. Mor erguvanlar,
Sarı papatyalar ve yeşilin binbir tonu, gençliğin coşkusuyla birleşiyordu. Öğrenciler çimlere serilmiş, gitar çalanlar, kahkaha atanlar vardı. Elif ise gölgeli bir köşede defterine notlar alıyordu. Yanında her zamanki gibi bir kitap. İmam Gazali, Kalbin Azığı. Deniz uzaktan onu gördü. Arkadaşlarıyla sohbet ediyordu ama gözleri sürekli Elif'e kayıyordu. İçinde garip bir his vardı. Elif'i gördüğünde zaman yavaşlıyor. Kalabalığın sesi kısılıyordu. Onun duruşundaki dinginlik, gözlerindeki huzur, denizin dünyasında yabancı ama büyüleyici bir duyguydu. Arkadaşlarından izin isteyip yanına gitti. Yine kitaplarla haşır neşir misin? Elif başını kaldırdı. Tebessüm etti. Evet, kitaplar bana yol arkadaşlığı yapıyor. Deniz yere oturdu. Çimlerin üzerine uzandı. Seninle konuştuğumda kafam çok karışıyor. Benim için hayat, tesadüfler, fizik kuralları, evrim. Ama senin için çok daha derin bir anlam var. Elif kalemini defterin arasına koydu. Belki de aramızdaki en büyük fark, ben hayatın sahibine inanıyorum. Sen ise sadece hayatın kendisine. Deniz sustu. Onun bu net ama yumuşak cümleleri kalbine dokunuyordu. Günler birbirini kovaladı. Ortak ödevleri bahanesiyle kütüphanede, kantinde, ders çıkışlarında buluşmaları sıradanlaştı. Fakat bu sıradanlığın içinde kalpleri birbirine daha çok alışıyordu. Bir gün kütüphaneden çıktıklarında kampüsün ortasında yağmur bastırdı. Öğrenciler koşuşturarak sığınacak yer aradı. Elif ise ağır adımlarla çantasında şemsiyesini arıyordu. Deniz hemen yanına koştu. "Hadi gel, koşalım." "Koşmaya gerek yok," dedi Elif gülerek. Yağmur da Rahman'ın rahmeti. Deniz şaşkınlıkla baktı. Elif ıslanırken bile huzurluydu. Saç telleri başörtüsünün altından hafifçe ıslanmış, yanaklarına damlalar düşmüştü. Deniz kalbinin hızla attığını fark etti. Onu seyretmekten kendini alamıyordu. O an içinden geçenleri kendine bile itiraf edemedi. Ben, galiba ona aşık oluyorum. Ama Elif farklıydı. O, kalbinin kıpırdanışlarını hemen fark etmişti. Namazlarında bile aklına gelen bu yeni hissi bastırmaya çalışıyor. Dua ediyordu. Allah'ım, beni nefsimin oyununa düşürme. Eğer bu bağ kalıcı ve hayırlıysa kolaylaştır. Değilse kalbimi ondan uzaklaştır. Denizin varlığı onu heyecanlandırıyor. Ama aynı zamanda kaygılandırıyordu. Çünkü Deniz inanmıyordu. Allah'a iman etmeden evlilik mümkün değildi. Kalbinin sesine rağmen aklı ona mesafe koymasını söylüyordu. Bir gün ders çıkışı kantinde otururlarken Deniz aniden konuyu değiştirdi. Elif, sana bir şey söylemek istiyorum. Elif kalbinde bir çarpıntı hissetti. Dinliyorum. Biliyor musun? Senin yanında kendimi farklı hissediyorum. Daha sakin, daha gerçek. Sanki seninle konuşurken içimdeki boşluk azalıyor. Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Gözlerini yere indirdi. Güzel şeyler söylüyorsun. Ama unutma Deniz. Benim hayatımın temeli iman. Bizim aramızda büyük bir fark var. Deniz kaşlarını çattı. Ama hisler farklı şey değil mi? Aşk inanç tanımaz. İnsan sevdi mi? Gerisi önemli değil. Elif gözlerini kaldırdı. Bakışları ciddiydi. Hayır Deniz. Benim için iman olmadan aşk eksik kalır. Çünkü ben bir ömrü Allah'ın rızası üzerine kurmak istiyorum. Deniz sustu. İçinde hem hayranlık hem öfke karışık bir his vardı. Neden bu kadar inatçısın, diye düşündü. Ama derinlerde biliyordu. Elif'in bu inancı, onu Elif yapan şeydi. O gün ayrılırken Elif'in kalbi çok ağırdı. Bir yanıyla ona bağlanıyor, diğer yanıyla ondan uzak durmak zorunda olduğunu biliyordu. Gece yatağında dua etti. Rabbim, kalbimi koru. Eğer bu yol hayırlıysa, onun kalbine iman ver.
Yoksa kalbimi ondan çekip alev. Ve işte böyle, Elif'in dualarıyla Deniz'in sorgulamaları iç içe geçerken, kalplerin çekimi giderek daha da güçleniyordu. Yaz yaklaşıyordu. Kampüs, sınav telaşıyla karışmıştı. Öğrenciler ya kantinlerde ders çalışıyor ya da kütüphane köşelerinde notlarını gözden geçiriyordu. Elif, her zamanki gibi defterleriyle uğraşırken, Deniz yanına oturmuştu. Sessizce sayfaları karıştırıyor. Ama zihni tamamen başka yerdeydi. Artık içinde tuttuğu duyguları saklayamıyordu. Elif'in yanında geçirdiği her an, kalbine işleyen bir melodi gibiydi. Onu gördüğünde kalbi hızlanıyor. Sesini duyduğunda sanki dünya susuyordu. Daha fazla gizlemek anlamsızdı. Kütüphaneden çıktıklarında akşam güneşi kampüsün taş yollarına turuncu ışıklar serpmişti. Öğrenciler yavaş yavaş dağılırken, Deniz yürürken aniden durdu. Elif dönüp ona baktı. Deniz, Elif, sana söylemem gereken bir şey var. Elif'in kalbi bir an durdu. Ne geleceğini hissediyordu. Gözlerini yere indirdi. Allah'ım, bana sabır ver, diye içinden geçirdi. Deniz derin bir nefes aldı. Ben, seni seviyorum Elif. Çok zamandır bunu içimde tutuyorum ama artık saklayamıyorum. Yanında olmak bana yetiyor. Senin bakışların, sözlerin, hatta sessizliğin bile bana huzur veriyor. Elif'in yüzü kızardı. Dudakları titredi. Ama konuşmadı. Deniz heyecanla devam etti. İnançlarımız farklı olabilir. Ama ben bunların engel olduğunu düşünmüyorum. Aşk, bunların ötesindedir. Seninle bir ömür geçirmek istiyorum. Elif gözlerini kapadı. Kalbi çırpınsa da yüzüne ciddiyetle baktı. Deniz, bunları bana söylemeni bekliyordum. Ama cevabımı da biliyorsun. Deniz'in yüzündeki umut aniden soldu. Neden? Sırf inanmadığım için mi? Sırf değil. Bu benim hayatımın en önemli şartı. Benim için evlilik sadece iki insanın birlikteliği değil, Allah'ın rızasıyla kurulan bir yuva. Eğer aynı temele inanmıyorsak, o yuva yıkılır. Deniz başını iki yana salladı. Ama ben seni gerçekten seviyorum. Kalbimden gelen bu kadar güçlü bir şeye nasıl sırt çevirebilirim? Ben de kalbimi inkar etmiyorum, dedi Elif, gözlerinden yaş süzülürken. Ama kalbimi Allah'ın emrine teslim etmek zorundayım. Hislerim bana yanlış bir yol açıyorsa, onlara değil Rabbime uyarım. O an Deniz'in içinde öfke ve hüzün birbirine karıştı. Yani bunca zaman benimle vakit geçirmen, sohbet etmen, hepsi boş muydu? Hayır, diye çıkıştı Elif. Hiçbiri boş değildi. Ama aramızda büyük bir uçurum var, Deniz. Benim için iman olmadan evlilik yok. Deniz sessizleşti. Gözleri dolmuştu ama gururu gözyaşlarının düşmesine izin vermedi. Çantasını omzuna attı. Belki de çok farklıyız, Elif. Sen bana, ben sana fazla umut bağladım. Elif'in kalbi paramparça oldu. Ama yüzünü yere eğdi. Dudaklarından sadece şu söz döküldü. Allah kalbine hidayet versin, Deniz. Ve yollarını ayırdılar. O akşam kampüsün ışıkları altında yürüyen iki yalnız insan vardı. Biri Allah'a dua eden bir kalple, diğeri içi boşalmış bir kalple. Elif'le yaşadıkları konuşmamın üzerinden günler geçmişti. Deniz dışarıdan bakıldığında derslere devam ediyor. Arkadaşlarıyla takılıyor, kahkaha atıyordu. Ama içi bomboştu. Geceleri yatağa uzandığında gözlerinin önüne hep Elif'in kararlı bakışları geliyordu. Benim için iman olmadan evlilik yok. O an, Deniz'in kalbine saplanmış bir ok gibiydi. Ne kadar reddetmeye çalışsa da Elif'in sözleri zihninde dönüp dolaşıyor. Uykusuz geceler yaşatıyordu. Bir gün üniversitenin kütüphanesinde tek başına otururken önündeki kitaba baktı. Nietzsche'nin Tanrı öldü sözü kocaman harflerle zihnine çakılıyordu. Normalde bu satırlarda bir özgürlük duygusu hissederdi. Ama bu kez sadece boşluk.
Defteri açtı. Kendi kendine notlar yazmaya başladı. Eğer Tanrı yoksa, Elif'in huzuru nereden geliyor? Eğer Tanrı yoksa, ben neden bu kadar eksik hissediyorum? Eğer Tanrı yoksa, bu evrenin düzenini kim kurdu? Kalemi elinde titredi. İlk kez aklındaki sorular kendi duvarlarını çatlatıyordu. O akşam yurda dönerken arkadaşları ona takıldı. Deniz, senin suratın asık. Yoksa aşık mı oldun? Deniz gülümsedi ama cevap vermedi. İçinden aşık oldum. Evet, ama bu aşk beni darmadağın ediyor, diye geçirdi. Yatağına uzandığında, tavana bakarak kendi kendine konuştu. Elif'in inandığı Allah gerçekten varsa, eğer varsa, ben ne kadar kaybolmuşum. Ama ya yoksa, o zaman Elif bir hayalin peşinde koşuyor. Uyuyamadı. Sabah ezanının sesi camdan içeri süzüldüğünde gözlerini kapadı. Hayatı boyunca ezan hep sıradan bir ses olmuştu. Ama o gece ezan, kalbine tuhaf bir titreşim bırakmıştı. Ertesi gün Elif'le karşılaştığında, aralarındaki mesafe hala soğuktu. Ama Deniz kendini tutamadı. Elif, seninle konuşmam lazım. Elif, bakışlarını yere indirdi. Deniz, söylediklerimden sonra hala ısrar etmen doğru değil. Aşk için değil, sadece anlamak için. Senin inandıklarını, hissettiklerini. Çünkü aklımda çok soru var. Elif biraz duraksadı. Sonra içinden belki de bu bir kapıdır, diye düşündü. Peki, sor. Ama bil ki ben seni ikna etmek için değil, sadece bildiklerimi paylaşmak için konuşurum. Hidayet Allah'tandır. Kampüsün bahçesinde bir banka oturdular. Rüzgar ağaçların dallarını hışırdatıyor. Kuş sesleri eşlik ediyordu. Elif, dedi Deniz, gözlerini uzaklara dikerken. Sen bu kadar kesin nasıl inanabiliyorsun? Bilim bu kadar gelişmişken, dinler artık masal gibi gelmiyor mu sana? Elif sakin bir sesle cevapladı. Deniz, bilim yaratılışı açıklamaz. Sadece işleyişi açıklar. Evrenin nasıl işlediğini görürsün ama neden var olduğunu söyleyemez. İşte inanç o noktada başlar. Deniz başını iki yana salladı. Ama ben gözümle görmediğim şeye inanmakta zorlanıyorum. Peki ya rüzgar? Onu görmüyorsun ama etkisini hissediyorsun. Allah'ın varlığı da kalpte hissedilir. Deniz sustu. İçinde bir direnç vardı ama aynı zamanda derin bir sarsıntı. O günden sonra Deniz gizlice araştırmaya başladı. İnternetten İslam'la ilgili yazılar okudu. Ateist forumlarda tartışmalara girdi. Hatta birkaç kez Elif'in elinde gördüğü kitapları aldı. Mevlana'dan, Gazali'den parçalar. Bazı satırlar ona çok ağır geldi. Bazıları ise kalbine dokundu. Özellikle şu cümle aklında çınladı. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Deniz aynada kendi yüzüne bakarak düşündü. Benim kalbim neden bu kadar huzursuz? Eğer gerçekten Allah yoksa, neden ona inananların yüzünde bu huzur var? Bir gün Elif'i dersten çıkışta yakaladı. Elif, ben dün gece sabaha kadar düşündüm. Eğer Allah varsa, ben onu görmek istiyorum. Kanıt istiyorum. Elif gülümsedi. Ama bu gülümseme bir annenin sabırlı tebessümüne benziyordu. Deniz, Allah kendini sana doğrudan göstermek zorunda değil. O, zaten her yerde. Gözünü açarsan göreceksin. Gökyüzüne bak, bir çiçeğe bak, kalbine bak. Bunların hiçbiri boşuna yaratılmadı. Denizin gözleri dalgınlaştı. İçinde hala inkar vardı. Ama ilk defa ya gerçekten, sorusu zihnini kemiriyordu. O gece uyumadan önce pencereden gökyüzüne baktı. Yıldızlar parlıyordu. Eğer gerçekten oradaysan, bana bir işaret ver. Sustu. İçinden alay etmek geldi ama yapamadı. Gözleri doldu. Belki de ilk kez hayatında duasız, kibirsiz, çıplak bir halde göğe bakıyordu.
Ve kalbinin derinliklerinde hafif bir sızı hissetti. O sızı, huzursuz ama aynı zamanda umut doluydu. Sınav haftasının yoğunluğu herkesi yormuştu. Kampüs geceleri bile kalabalıktı. Kütüphane sabaha kadar ışıl ışıldı. Deniz de o akşam yine geç saate kadar çalışmış. Kafası karmakarışık notlarla dolu halde yurda dönmek üzere çıkmıştı. Hava yağmurluydu. Sokak lambalarının altında su damlaları parlarken, Deniz kulaklığını takıp hızlı adımlarla yürüyordu. Tam köşeyi döndüğünde bir fren sesi duyuldu. Bir araba, ıslak zeminde kaymış, birkaç metre önünde aniden durmuştu. Deniz bir an dona kaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü arabayı güçlükle durdurmuştu. Eğer bir adım daha atsaydı, belki de hayatı orada son bulacaktı. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Şokla geriye doğru sendeledi. Sürücü camı açıp bağırdı. "Dikkat etsene be kardeşim." Ama Deniz duymuyordu. Kulaklığını çıkardı. Dizlerinin bağı çözüldü. Bir duvarın kenarına oturdu. Yağmur yüzünden saçları ıslanmıştı. Ama onun umurunda değildi. Tek düşündüğü şey şuydu: az önce ölebilirdim. Ya sonra? Sonrası yok muydu? Gerçekten hiçlik mi vardı? İlk kez ölümle bu kadar yakından yüzleşmişti. Kalbine keskin bir korku saplandı. Daha önce ölümü düşünmüştü. Ama hep uzak bir ihtimal gibi. Şimdi ise bir adım ötesindeydi. Ertesi gün Elif'le karşılaştığında rengi hala solgundu. Elif fark etti. "İyi misin? Çok bitkin görünüyorsun." Deniz gülümsemeye çalıştı ama başaramadı. "Dün gece az daha ölüyordum Elif." Bir araba son anda durdu. Elif'in yüzü ciddileşti. "Hayatın ne kadar ince bir iplikle bağlı olduğunu gördün işte. Rabbimiz isterse bir nefeste alır canı." Deniz başını ellerinin arasına aldı. "İşte tam da bunu düşündüm. Ölseydim, sonrası ne olacaktı? Ben hep hiçlik dedim. Ama kalbim hiçliğe razı olmadı. Sanki benden daha büyük bir şeye bağırıyordu." Elif'in kalbine bir umut doğdu. Ama sabırlı olması gerektiğini biliyordu. "Belki de kalbin sana hakikati fısıldıyordur, Deniz. Çünkü kalpler gerçeği bilir. İnsan sadece kulaklarını kapatır." Deniz gözlerini ona dikti. "Elif, ben dua etmeyi bilmiyorum. Ama dün gece gökyüzüne baktım ve dedim ki, eğer oradaysan bana bir işaret ver. İşaret mi bilmiyorum. Ama sonra o araba neredeyse bana çarpıyordu. Belki de bu bir mesajdır." Elif'in gözleri doldu. İçinden "Ya Rabbi, kalbine ışık ver" diye dua etti. Deniz, Allah bazen insanı sarsar ki kalbi uyansın. Belki de senin için bu bir uyarıydı. O günden sonra Deniz'in hayatı değişmeye başladı. Eskiden arkadaşlarıyla gece eğlencelerine katılır, yüksek sesli kahkahalar atardı. Şimdi ise kendini daha çok yalnız buluyordu. Kitapların arasında kayboluyor, gökyüzüne uzun uzun bakıyordu. Bir gece yurttaki odasında ışıkları kapattı, telefonunu kenara koydu. Sessizce oturdu. Kalbinden geçenleri ilk kez dile getirdi. "Allah, eğer gerçekten varsa, ben sana ulaşmak istiyorum. Ama bilmiyorum nasıl. Bana yol göster." Gözlerinden yaşlar süzüldü. O an içini dolduran his garipti. Korku, umut ve huzur birbirine karışmıştı. Ertesi gün Elif'le konuşurken ona itiraf etti. "Dün gece dua etmeye çalıştım. Belki komik gelecek ama kendi kelimelerimle konuştum." Elif yüzünde hafif bir tebessümle, gözleriyle teşekkür eder gibi baktı. "Asla komik değil Deniz. Dua, kulun Rabbine fısıltısıdır. Yüreğinden ne gelirse o, en güzel duadır." Deniz derin bir nefes aldı. "Ben hala emin değilim. Aklımda binlerce soru var. Ama artık kalbim soruyor. Ve ben bundan korkuyorum." "Korkma," dedi Elif.
Çünkü korku da bazen rahmettir. İnsan korktukça Rabbine sığınır. Böylece denizin kalbinde ilk kez gerçek bir kapı aralanmıştı. Artık Allah fikri, soyut bir düşünceden ziyade, kalbinin derinliklerinde yankılanan bir gerçeklik gibi hissediliyordu. Ama bu yol kolay olmayacaktı. Önünde hala şüpheler, sorgulamalar ve nefsiyle savaş vardı. Deniz için günler artık daha farklı akıyordu. Derslere giriyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu ama aklının bir köşesinde sürekli aynı sorular dolaşıyordu. Allah varsa, neden bunca kötülük var? Neden göremiyoruz? İman etmek sadece kalpten mi olur? Yoksa kuralları da mı vardır? Bazen bu sorular zihnini boğuyor. Bazen de bir ayet ya da bir söz ona huzur veriyordu. İçinde büyük bir savaş yaşanıyordu. Bir gün kütüphanede Elif'i buldu. Yanına oturdu. Uzun süre konuşmadı. Elif fark etti. Deniz'in gözlerinde farklı bir ışık vardı. Elif, ben galiba inanıyorum. Elif başını kaldırdı. Gözlerine baktı. Neye inanıyorsun Deniz? Allah'ın var olduğuna. Artık içimde inkar edemediğim bir gerçek var. Ölüm korkusu, yaşadıklarım, kalbimdeki boşluk, hepsi bir yere işaret ediyor. Elif'in gözleri doldu. Yıllardır dualar ettiği anlardan birini yaşıyormuş gibi hissetti. Ama sesini yükseltmedi, sadece fısıldadı. Bu çok büyük bir adım Deniz. Rabbim kalbine iman nurunu yerleştirsin. Deniz derin bir nefes aldı. Ama hala kafam karışık. Mesela, namaz kılmak, oruç tutmak. Bunları yapabilecek miyim bilmiyorum. Ya başarısız olursam? Elif gülümsedi. İman bir anda kemale ermez. Bir fidan gibi düşün. Önce toprakla buluşur, sonra yavaş yavaş büyür. Sen şimdilik sadece kalbine gelen imanı koru. Diğerleri zamanla kolaylaşır. Deniz o akşam yurda döndüğünde ilk kez Kur'an okumaya karar verdi. Elif'in ona hediye ettiği küçük bir mail vardı. Kitabı açtı. Rastgele bir sayfa. Biz insana şah damarından daha yakınız. Deniz'in elleri titredi. O an Allah'ın kendisine çok uzak olmadığını, tam aksine en derininde olduğunu hissetti. Uzun süre kitabı kapatamadı. Sonra yatağa uzandı. Gözlerini kapadı ve mırıldandı. Allah'ım, sen gerçekten yakınsan, bana yardım et. Ben seni bulmak istiyorum. Ertesi gün Elif'e anlattı. Kur'an okudum dün gece. Çok etkilendim. Ama sonra düşündüm. Ya ben bu yolda yarım kalırsam? Ya inanıp sonra vazgeçersem? Elif ona sabırla baktı. Deniz, korkuların normal. Ama unutma, Allah kulunu yarı yolda bırakmaz. Sen samimi ol, o sana yolunu kolaylaştırır. Deniz başını eğdi. Senin gibi olmak istiyorum Elif. O huzuru yüzünde taşımak istiyorum. Elif'in gözleri parladı. O huzur insandan değil, Allah'tan gelir. Sen de ona yöneldikçe, kalbin de yüzün de huzur bulacak. O günün akşamı Deniz ilk kez secde etmeyi denedi. Namazı bilmiyordu. Duaları bilmiyordu. Ama sadece yere kapandı. Alnını seccade yerine koyduğu bir atkısına dayadı. İçinden geldiği gibi söyledi. Allah'ım, ben sana inandım. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Beni bırakma. Secdeden kalktığında gözlerinden yaşlar süzülmüştü. İçinde garip bir ferahlık vardı. Belki de hayatında ilk kez gerçekten teslim olmanın tadını hissetmişti. Elif bu gelişmeleri duydukça şükrediyor ama sabrını da koruyordu. Bir akşam kampüs bahçesinde birlikte yürürlerken Elif dedi ki, Deniz, unutma, iman kalple başlar ama dil ile ikrarla tamam olur. Deniz durdu. Onu dikkatle dinledi. Yani Müslüman olmak için sadece kalbinde hissetmen yetmez. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Dediğinde imanını ilan etmiş olursun. Deniz sustu.
Gözleri uzaklara daldı. Bu cümleyi söylemek, hayatını değiştirmek demekti. Ama aynı zamanda kalbine en çok huzuru getirecek şeydi. Elif ona baktı. Acele etme. Bu büyük bir karar. Ama unutma, Allah seni çağırıyor olabilir. Deniz için günler artık farklıydı. İçinde bir huzur kıvılcımı yanıyordu. Ama aynı zamanda bir ağırlık da vardı. Artık Allah'ın varlığını inkar edemiyordu. Kalbi inanıyordu. Ama dili hala susuyordu. Her sabah ezan sesiyle uyanıyor. Kulaklarını tıkamıyordu artık. Pencereden dışarı bakıp o sesi dinliyor. Kalbinde tarifsiz bir huzur hissediyordu. Ama sonra kendi kendine soruyordu. Ben neden hala o safta değilim? Neden hala bu kelimeyi dilime alamıyorum? Bir gün Elif'le kampüs bahçesinde yürürken, Deniz durdu. Yüzü ciddiydi. Elif, sana bir şey soracağım. Sor, dedi Elif. Ama kalbi hızlı çarpıyordu. Ben gerçekten inanıyorum. Ama bunu nasıl ilan edeceğimi bilmiyorum. Ya yeterince samimi değilsem? Ya sonra pişman olursam? Elif derin bir nefes aldı. Deniz, iman kalptedir. Ama şehadetle tamam olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dediğinde Müslüman olursun. Samimiyetin ise Allah'la senin arandadır. Deniz sustu. Dudakları kıpırdadı ama söyleyemedi. İçinde büyük bir korku vardı. Bu, hayatının en önemli kararıydı. O gece yurda döndüğünde uyuyamadı. Yatağında döndü durdu. Sonunda kalktı, pencereyi açtı. Gökyüzünde ay vardı. Yıldızlar ışıl ışıldı. Ellerini açtı. İlk kez bilinçli bir dua etti. Allah'ım, ben sana inanıyorum. Ama korkuyorum. Bu yol çok büyük, çok ağır. Beni yalnız bırakma. Bana güç ver. Söyledikten sonra kalbine bir huzur indi. Dudaklarından kelimeler döküldü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sesi kısık çıktı. Kalbi hızla çarptı. Sonra aynı cümleyi tekrar etti. Bu kez daha net, daha güçlü bir sesle. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. O an, kalbindeki zincirler kırılmış gibiydi. Yıllardır içinde taşıdığı boşluk dolmuştu. Ertesi gün Elif'e koştu. Nefes nefeseydi. Elif, ben dün gece şehadet getirdim. Elif'in gözleri doldu. O an dünyanın en güzel haberini almış gibi hissetti. Ellerini yüzüne kapattı. Gözlerinden yaşlar aktı. Elhamdülillah. Allah seni seçti. Deniz. Deniz heyecanla devam etti. İçimde öyle bir huzur var ki tarif edemem. Sanki kalbim yeni doğdu. Ama aynı zamanda çok da korkuyorum. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Elif ellerini onun üzerine koydu. Korkma. İmanla birlikte Allah kolaylık da verir. Şimdi küçük adımlarla başla. Namazı öğren, Kur'an'ı oku. En önemlisi samimiyetini koru. Günler geçti. Deniz artık Elif'le sadece derslerde değil, manevi konularda da vakit geçiriyordu. Elif ona namazın nasıl kılındığını öğretti. İlk denemelerinde şaşırıyor. Ayetleri unutuyor. Ama sonra gülüp yeniden başlıyordu. Bir gün birlikte mescide gittiler. Deniz için ilk kez cami ortamına girmek çok farklı bir deneyimdi. İçeri adım attığında kalbi küt küt atıyordu. Halının kokusu, duvarlardaki hat yazıları, mihraptaki huzur. Hepsi ruhunu sarstı. İmam ezan okuduğunda, Deniz gözlerini kapadı. İçinden artık ben de bu çağrının muhatabıyım diye geçirdi. Namaz kıldıklarında secdeye vardığında gözyaşlarına hakim olamadı. Elif onun yanında sessizce ağlıyordu. Bu sadece bir ibadet değildi. Kalplerin kavuşmasıydı. Deniz artık farklı bir insandı. Arkadaşları değişimi fark etti. Eskisi kadar gürültülü, umursamaz değildi. Daha sakin,
daha derin, daha huzurluydu. Biri sordu. Deniz, sende bir şey var. Ne oldu sana? Deniz gülümsedi. Buldum. Aradığımı buldum. Deniz artık Müslümandı. Kalbinde huzur vardı ama hayatının her yönü değişmişti. Dersler hala yoğun, sınavlar hala zordu. Ama iç dünyası artık farklı bir ritme sahipti. Elif'in yanında namaz kılmak, Kur'an okumak ve dualar etmek ona tarifsiz bir huzur veriyordu. Bir sabah kampüste Elif ile birlikte yürürken Deniz içten bir gülümsemeyle, "Elif, ben artık sabah namazını kaçırmıyorum," dedi. Elif tebessüm etti. "Çok güzel," dedi. "Bu, iman yolundaki ilk adımlarından biri." Deniz başını salladı. "İlk başta zor geliyordu. Ama şimdi, hissettiğim huzuru kelimelerle tarif edemem." Elif'in gözleri parladı. O an, yıllardır beklediği şey gerçekleşiyordu. Deniz artık kalbinde ve dilinde Allah'a yer açmıştı. Ama hayat her zaman kolay değildi. Deniz'in ailesi ve arkadaşları yeni durumuna şaşırmıştı. Özellikle arkadaş çevresi onun artık gece eğlencelerine katılmadığını, alkol kullanmadığını fark etmişti. "Ne oldu sana, Deniz?" dedi bir arkadaşı. "Eskiden sen çok farklıydın." Deniz gülümsedi ama fazla açıklama yapmadı. İçten içe biliyordu ki, değişim sadece kalpteydi. Zamanla çevresi de bunu anlayacaktı. Ailesi ise başlangıçta biraz kaygılıydı. Babası, "Oğlum, sen iyi misin? Bu ani değişim neden?" diye sordu. Deniz derin bir nefes aldı. "Baba, ben huzuru buldum. Artık hayatımda bir yol var ve ben o yolda ilerlemek istiyorum." Zamanla ailesi değişimi kabul etti. Deniz'in yüzündeki huzur, sözlerinden daha güçlü bir mesaj veriyordu. Elif ile ilişkileri de farklı bir boyut kazanmıştı. Artık sadece arkadaş değil, aynı zamanda ruhani bir yol arkadaşıydılar. Namaz kılarken yan yana durmak, duaları paylaşmak, birlikte Kur'an okumak onları birbirine daha da yakınlaştırıyordu. Bir gün kütüphane çıkışı Elif gülümsedi. "Biliyor musun Deniz, seninle birlikte ibadet etmek bana ayrı bir mutluluk veriyor." Deniz gözlerini ona dikti. "Ben de aynı şeyi hissediyorum, Elif. Sanki kalplerimiz artık sadece birbirine değil, aynı zamanda Allah'a da bağlı." O an Deniz, Elif'in bakışlarında sadece aşkı değil, sabrı, inancı ve sevgiyi de gördü. Bu his, onu daha da güçlendiriyordu. Zaman geçtikçe Deniz, imanını daha da pekiştirdi. Namazlarını aksatmamaya çalışıyor, oruç tutuyor, Kur'an okumalarını düzenli hale getiriyordu. Her adımında Elif ona rehberlik ediyor. Bazen küçük hatalarını sabırla düzeltip onu motive ediyordu. Bir akşam kampüs bahçesinde otururken Deniz Elif'e döndü. "Elif, biliyor musun? Artık hayatım farklı. Eskisi gibi değil. İçimde bir huzur var. Ve bu huzuru seninle paylaşmak istiyorum." Elif tebessüm etti. Gözleri parladı. "Bu çok güzel, Deniz. Ama unutma, en büyük huzur Allah'a yakın olmaktan gelir." Deniz başını salladı. "Evet. Ve sen bana bu yolu gösteriyorsun." O günden sonra, ikisi arasında sadece aşk değil, aynı zamanda manevi bir bağ da oluştu. Bu bağ, onları hayatın tüm zorluklarına karşı koruyacak güçteydi. Güneş kampüsün taş yollarına altın rengi ışıklar serperken, bahar tüm güzelliğiyle kendini gösteriyordu. Deniz ve Elif, artık sadece birbirlerinin değil, aynı zamanda Allah'ın yolunun da yol arkadaşı olmuşlardı. Deniz, son birkaç aydır yaşadığı manevi değişimi her gün hissediyor. Kalbinde Elif'le olan aşkının yanı sıra Allah'a olan bağlılığıyla doluyordu. Elif ise sabrın ve duaların meyvesini almıştı. Deniz'in imanı kalıcı olmuş, kalplerinin birleşmesi artık sadece zamana kalmıştı. Bir gün Deniz, Elif'i kampüs bahçesindeki banklardan birine davet etti. Etraf baharın tüm renkleriyle donanmıştı. Mor erguvanlar dallarında sallanıyor.
Sarı papatyalar rüzgarda dans ediyordu. Kuşlar cıvıldıyor. Küçük göletin suyu güneş ışığını yansıtıyordu. Elif, dedi Deniz, elini tuttu. Seninle birlikte geçirdiğim her an, sadece bana huzur vermekle kalmadı. Hayatımı değiştirdi. Artık sadece seninle değil, Allah'la da aynı yolda yürüyorum. Elif'in gözleri doldu. Kalbi mutlulukla çarptı. Deniz, ben de aynı şeyi hissediyorum. Seninle olmak bana sadece aşkı değil, huzuru, sabrı ve sevgiyi gösterdi. Deniz dizlerinin üzerine çöktü. Elif, benimle evlenir misin? Hayatımızı Allah'ın rızası üzerine kurmak ister misin? Elif'in dudaklarından ilk önce sessiz bir nefes çıktı, sonra gülümsedi. Evet, dedi. Evet, Allah'ın rızası için ve seninle. O an, kampüs bahçesindeki tüm çiçekler, kuşlar, rüzgar, güneş adeta onların mutluluğunu kutlar gibiydi. İki kalp, hem aşk hem iman ile birleşiyordu. Aileleri ve arkadaşları bu haberi duyunca büyük bir sevinç yaşadı. Deniz'in ailesi onun huzurunu ve değişimini görünce içtenlikle mutluluk duydu. Elif'in ailesi de kızlarının aşkını ve sabrını taçlandıracak bu kararı memnuniyetle karşıladı. Düğün günü geldiğinde, her şey özenle hazırlanmıştı. Çiçekler, renkler, ışıklar, her ayrıntı hem aşkı hem de inancı simgeliyordu. Nikah sırasında imam, şahitler önünde. Allah'ın huzurunda, Elif ve Deniz'in evliliğini ilan ediyorum, dedi. Deniz ve Elif birbirine bakarak, amin, dediler. Düğün sonrası balayında, küçük bir sahil kasabasında güneşin batışını izlerlerken, Deniz Elif'e döndü. Biliyor musun, Elif, sen bana sadece aşkı değil, Allah'a yakın olmayı da öğrettin. Elif gülümsedi. Ve sen de bana sabrın ve sevginin gücünü gösterdin. Artık hayatımızda sadece birbirimiz değil, aynı zamanda Allah'ın rızası da var. İkisi de güneşin batışını izlerken sessizce dua ettiler. Kalplerindeki aşk ve iman, onları ömür boyu birleştirecek bir bağ olmuştu. Artık Deniz ve Elif'in hayatı, iman ve aşk üzerine kuruluydu. Günler geçtikçe birlikte ibadet ediyor, birlikte dua ediyor, birlikte öğreniyor ve birbirlerine destek oluyorlardı. İçlerindeki aşk, sadece birbirlerine değil, Allah'a olan bağlılıklarıyla güçleniyordu. Ve kampüsün o güzel baharında, yıllar sonra bile hatırlayacakları o an vardı. İki farklı dünya, bir inanç ve bir aşk ile sonsuza dek birleşmişti.